Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle beraber minik bir yelek çalışacağız. Yakadan başlama. Elimde bir yumak ipim var. Bir yumaktan bir yelek çalışacağız. Yeleğim için kullandığım ip Alize Baby Best batik değişik bir ip arkadaşlar. Ve bambu karışımı. 100 gramı 240 metre olan bir ip. Sizler tabii ki benimle aynı marka, aynı desen çalışmak zorunda değilsiniz. Şimdi şöyle ipimi kenara alıyorum. Yeleğim için 71 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden başlamış olduğum sırayla beraber 4 diş haroşa oluşturdum. Ve 3 numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numara şişle örebilirsiniz. Benim elim rahat olduğu için 3 numara şiş kullanıyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar bir sıra haroşa oluşturacağım. Bu robada yaka düşürme çalışmıyoruz. 6 ilmek ön pat ilmeğim haroşaya ait. Son 6 ilmekte ilik yeri çalışacağız. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Haroşamı ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Ve haroşa çalışmaya devam ediyorum. Yeleğimin arka yüzü burası örgümü. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Ve sıra sonunda son 6 ilmek kalana kadar beraber örelim. Yeleğimi örgüye yeni başlayanlar için çalışıyorum. Bu videomdan bir önceki videomda da yine bir yumaktan bir ip, bu şekilde renk geçişli bir ip kullandım. Yine 0,6 aylık bir yelek çalıştım. Örgüye yeni başlayanlar için. Bu aralar biraz böyle örgüye yeni başlayanları da düşüneyim dedim arkadaşlar. Hep profesyonel çalışanları değil. Kolay bir yelek çalışması olacak bu. Şöyle 3 6 ilmek kalacak. 4 ilmek daha haroşa öreyim. Alt ilmeğim var. Burada bakın 2 ilmeği aldım. Ön pat ilmeğimden bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Şöyle ayraçlarla da ayırabiliriz. Şimdi ön pat ilmekleri bir ayırayım ayraçla. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şöyle işaretliyorum. Daha sonra 2 ilmek düz. 1 2. Bakın bir doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir doladım ve 5 ilmek düz. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum.
5 ilmek düz örüyorum. Bir dolayıp 5 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar beraber örelim. Bir doladım. 5 ilmek örüyorum. Bakın sıra sonuna yaklaştım. Ve burada bir doluyorum. 2 ilmek. 1 2 6 ilmek. Ön pat ilmeğimi şöyle işaretliyorum. Sıra başında ve sıra sonunda 6 ilmek ön pat haroşa ilmeklerimin hemen şöyle yanından ve önünden 2 düz ilmekle çalışıyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğim ters. Bu yeleğimin rengi kız çocuklar için uygun. Ben bebek ve çocuklarda ilik yönünü fazla ayırmıyorum. Hep örgünün arka yüzünden gelirken ilikleri açıyorum arkadaşlar. Tekrar ayrıca şöyle aldım. Ve bakın. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örerek. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum ve 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ayracımı alıyorum artık hani gerek var mı diye ayrıca. 2 ilmek düz. Bu ajur ilmeğim de düz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıra sonuna kadar düz ilmeklerle devam ediyoruz. Şimdi ajur çalıştık. Örgünün arka yüzünden bir sıra ters ördüm. Ön yüzünden bir sıra düz ördüm. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda tekrar örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden robamızın şu ajur olan model kısmını düz örerek 6 ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa örerek ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ters ördüğüm için örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters sıramı ördüm geldim ve örgümün ön yüzündeyim. Ajur sıramla beraber 4 sıra oluştu. Ön yüzünden ördüm, arka yüzünden, ön yüzünden, arka yüzünden 4 sıra oldu. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ve sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Robamızın model kısmı düz ilmeklerle, haroşa kısmı da ters ilmeklerle haroşa oluşturalım. Sonra örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ajur sıramla beraber toplamda 6 sıra tamamlamış oluyorum. Tekrar örgünün ön yüzünden
ajur çalışacağız beraber. 6 sırayı tamam edip geliyorum. Evet, ajur sıramla beraber 6 sırayı tamamladım. Bakın şöyle de sayabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, bir de şişimdeki ilmekler 6. Ve örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa ördüm. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi burada bakın 2 ilmek düz ördüm. Şu sabit ajur ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bunun hem önünden hem arkadan ajur çalışacağım, ilmek artıracağım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bakın burada kaç ajur çalışmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ama bu sırada toplamda 24 ajur olacak. Çünkü bu tek ajurun her iki tarafından çalışıyorum. Şu artırmış olduğum ilmeğin bakın. 5 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 5 ilmek düz. Tekrar ajur ilmeğime geldim, sabit ilmeğime. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 5 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda bakın yine son ajur ilmeğimiz 6 ilmek ön pat ilmeğime 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Burada hemen bir doluyorum. Bir düz, bir doluyorum, 2 ilmek. O 3 ilmeğe kadar örgümü ilerletip geliyorum. Haroşa ilmeğimin hemen önündeki 3 düz ilmeğe geldim. Bakın burada 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmek düz. Burada artırıyoruz. Bu robada artırımları bu şekilde çalışıyoruz. Sonra 6 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum. Şöyle açıklayayım. İşlem tekrar arkadaşlar. Şimdi burada farklı bir çalışma yok. Bu ajur sıramla beraber yine 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle haroşa ilmeklerimi de haroşa örüyorum. İkinci ajur çalışmamda da gördüğünüz gibi örgümün ön ve arka yüzünden örerek sıralarımı tamamladım, geldim. Bakın tekrar şöyle sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, şişimdeki ilmeklerle 6 sıra. Yani ajur ilmeklerimle beraber sayıyorum, şu ajur sıramla beraber. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Artık ilmek sayılarımız artıyor şöyle gördüğünüz üzere. Bakın bu kenarda 1, 2, 3 ilmek olacak. Şu sabit ortadaki bir ilmeği baz alıyoruz her zaman için. 1, 2, 3 ilmek ördüm düz olarak, bir doladım, bir ilmek düz. Bu aradaki ilmeğimiz 7 ilmek olacak. Bakın yine şu ortadaki sabit ilmeğimizi baz alıyoruz. Bir doladım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek gördüğünüz gibi. Bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım, 7 ilmek düz. Bir doladım, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda yine şu doladığım ilmek, artırdığım ilmek biliyorsunuz. Artırdığım ilmekten sonra 3 ilmek düz ve haroşa. Sonra örgünün arka yüzünden örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar sıramı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum.
Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim. Robada farklı bir anlatım yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Yalnız örgümün ön yüzünden 12 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağım. 2, 4, 6, 7 haroşa dişi oluşmuş. Bu ajur ilmeklerimi de kaç sefer çalışacağım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 sefer çalıştım. 2 sefer daha çalışacağım. 5 sefere tamamlayıp geleceğim. Daha sonra beden ve kol ayrımı için haroşa çalışmamızı beraber çalışırız. Robada toplamda 5 ajur çalıştım geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 ajurda ne kadar ilmek elde ettim? 179 ilmek elde ettim. 71 ilmek başladım biliyorsunuz. Ajur arttırmalarımla beraber 179 ilmek elde ettim. Kol ve beden ilmeklerinde ayırdım. Şöyle bir ön yaka 28 ilmek. Kol ilmeklerim 37 ilmek. Yeleğimin arka beden bölümü 49 ilmek. Diğer kol ilmeğim 37 ilmek. Diğer ön beden 28 ilmek. Bu şekilde ilmekleri ayırdım. Ayraçlarla işaretledim. Haroşa çalışmamıza geçiyoruz. Kol ve beden ayrımı için. Ayraçlarımı da çıkartmak istemiyorum. Kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek saymak istemiyorum. Örgümün ön yüzünden haroşa çalışmalarıma başladım. Bakın bu şekilde haroşa örüyorum. 12 sıra örgünün ön yüzünden haroşa dişi oluşturdum. Arka yüzünden gelirken ikincilik yerimi de açtım. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyor. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de haroşa çalışmama devam ediyorum. Ters ilmeklerle. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa net kendini belli etti. Örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa çalışıp geliyorum. 3. sıra haroşa sıramızda kol ilmeklerini kapatacağız. Örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa oluşturdum. Geldim. Kol ilmekleri kapatacağım bu sıra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Altı ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın bu pembe ayraca kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Pembe ayraca geldim. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerimi haroşa olarak kapatıyorum. Ters olarak burada bir sıra haroşa elde etmiş oluyorum. Kolda bakın şöyle. 2 ilmeğin içerisinden ters olarak bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden ters olarak bir ilmek. Bakın bu şekilde çalıştığımız zaman bir sıra haroşa elde ediyoruz. İpimin katını aldım. Hemen onu düzelteyim. İlmekleri kapatırken ne çok gevşek ne de çok sıkı örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda
ilmeklerimizi kapatalım. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği. Sadece ters ilmeklerle kapatıyorum. Dediğim gibi bir sıra daha burada haroşa elde edebilmek için. Bakın kırmızı ayraca geldim. Kol ilmeklerini kapattım. Ayracımı alıyorum kenara. Bu bir ilmek kola ait. Bir ilmek de yeleğin arka bedene ait. İlmeğimi kapattım. Bakın kol ilmeklerimi bu şekilde kapattım. Bu yeleğim renk geçişli bir ip. Yeleğin alt beden bölümünde hemen kol ilmeklerinden sonra kol ilmekleri kapatıyoruz ya. Model çalışmayacağım. Örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle ilerleyeceğim. Bunun için şöyle tekrar dönüp ilmek artırmıyorum. Örgümün arka yüzünden gelirken ilmeğimi artırırım. Ve haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Arka bedende kırmızı ayraca kadar, kırmızı ayraç ve pembe ayraç arası kol ilmekleri biliyorsunuz. Burada kol ilmeklerimi ters ilmeklerle kapatıyorum. Sıra sonuna kadar da haroşamı örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bu kol ilmeğimi de kapattım. Örgümün ön yüzünden. Toplamda elimde 197 ilmeğim vardı biliyorsunuz. Kol ilmeklerini kapattıktan sonra elimde 105 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden 6 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerim de ters olduğu için. Kol altına kadar ters ilmeklerle öreyim. Ve kol altına geldim. Şöyle bakıyoruz. Kolu bu şekilde katlıyorum. Burada 4 ilmek artıracağım. 1 2 3 4 4 ilmek artırdım ve sonra yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Yalnız bakın şurada şöyle bir ip uzantısı var. Bunu önlemek istiyorum. Şöyle buradan bir ilmek alıyorum. Bu ip uzantısını da alıyorum. Ve bir ilmek yeleğimin arka sırt bölümündeki ilmekleri birleştirdim. Kol altını bu şekilde birleştirdim. Diğer kola kadar yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle örüp ilerletiyorum.
Burada anlatabileceğim farklı bir teknik olmadığı için ilerliyoruz arkadaşlar, örerek ters ilmeklerle. Ve kol altına geldim. Buradaki kolu da birleştirelim. İkinci kolu da şöyle bakın. Burada da şöyle 1 2 3 4 ilmek aldım. Bu kolu da birleştiriyorum. Burada da böyle bir ip uzantısı oldu. İlmek kapattığım yerde. Buradan da yine şöyle bir ilmek takıyorum. Bu ip uzantısını da aldım. Ve bir ilmek de yeleğin yaka kısmından. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tabi bunun 2 ilmeği oradaki ip uzantısını önlemek için aldığım ilmek ve devam ediyorum. Yeleğimin ön yakasında yine ters ilmeklerle ve arka yüzünden. Sıra sonuna kadar beraber ilerleyelim. Ve sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün ön yüzünden 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Kol altı ilmeğine kadar. Kol altında artırmış olduğum 4 ilmeğe kadar düz ilmeklerle geliyorum. Ve bu 4 ilmeğe geldim. Buradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Kol altı böyle hani zayıf olmasın, biraz tok dursun diye bu 4 ilmeğimi ters ördüm ve düz ilmeklerimle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu kol altındaki 4 ilmeğimizi de ters ilmekle örüyorum. Sıra sonunda da 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İlmek sayımı da hemen vereyim arkadaşlar sizlere. Elimde 105 ilmek kalmıştı, biliyorsunuz. 4 ilmek bu kol altında artırdım. 4 ilmek de bu kol altında artırdım. 105 artı 8 113 ilmeğim var şu anda elimde. Yeleğimin alt beden bölümünde zaten arka yüzden ters, ön yüzden düz ilmeklerle öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünden 6 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa her iki yakada ve beden bölümü yeleğimin düz. Arka yüzünden de haroşa ilmekleri ters oluşturduğum için sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüyorum. Yeterli bir ölçüye kadar. Yeterli bir ölçüye gelene kadar bu şekilde örüp geleyim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden ters ilmeklerle. Yeterli bir ölçüye gelene kadar yeleğimi ördüm, geldim. Etek ucu haroşadan önce bir sıra şöyle ajur çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa ördüm. Sonra 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak ve bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm, artırdım, eksilttim, bir ilmek düz artırdım, eksilttim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Tekrar bir düz ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve tekrar bir düz ilmek. Ya burası 3 ilmek, tekrar ajurla 3 ilmek. İlmeklerimin sayısı aynı. Eksiltiyorum, artırıyorum şeklinde. Bakın artırdım, eksilttim, ördüm, düz ilmeğimi artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim, bir ilmek düz ördüm, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmek aldım, bir ilmek ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. 6 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 2 ilmek kalana kadar böyle örüp geliyorum. 1 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 3 ilmek var. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bakın burada da 2 ilmek kaldı. Ne dedim? Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 2 ilmek kalana kadar öreyim dedim. İşte bu 2 ilmek. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın ters ilmeklerle örüyorum haroşayı. Daha sonra ajur ilmeğimi ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından sıra sonuna kadar geldim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzünden yeleğimin bu model kısmını düz ilmeklerle örüyorum. Daha sonra 6 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Ve örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 haroşa dişi oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açtım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonrasında düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle öreyim. Sıra sonunda 6 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa öreceğim. Sonra örgünün arka tarafını döndürüyorum. Örgünün arka tarafından haroşa ilmeklerimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmekleri ters ördüm, geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ön pat haroşalarımla beraber tüm ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünden ters ilmeklerle haroşa çalışacağım. Arka yüzünden de yine ters ilmeklerle haroşa. Bu şekilde örgümün ön yüzünden şöyle bakın. 3 diş. 1, 2, 3.
Şöyle sayayım. 3 diş haroşayı oluşturup geliyorum 3 sırayı. 3 sıra haroşayı oluşturdum, geldim. Örgümün ön yüzünde bakın. İlmeklerimi kapatıyorum. Şöyle ipimi öne alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ters olarak ilmeklerimi kapatıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği. Sadece haroşa olarak kapatıyorum. Bu şekilde örgümü kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim. 5 adet düğme diktim. Şu robada bir hata yapmışım. Şu ajur ilmeğimi yakadan şöyle bir ilmek içeri kaydırmışım. Yeleği bitirince fark ettim. Bunun için kusura bakmayın. Siz şu şekilde devam ediyorsunuzdur zaten. Yeleğime ne kadar ip gitti? Yeleğime bir ip tam olarak bitmedi. Şöyle küçük bir ip kaldı. Bunu da böyle bu şekilde sardım. Şimdi dilerseniz sizinle beraber beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 24 santim beden genişlik. Bakın burada da yine 24 santim. Şöyle boy ölçüsü omuzdan alıyorum. 32 santim. Enseden alıyorum şöyle yakadan. 31 santim. Şöyle kol yüksekliğinde alalım. 12 santim. Yeleğim 0-6 ay için uygun bir yelek oldu. Yeni başlayanlar için de gayet güzel bir yelek. Yeleğimde 100 gramı 240 metrelik bir ip kullandım. 3 numarada şiş kullandım biliyorsunuz arkadaşlar. Sizler 100 gramı 250 metrelik 3 numara bir şişte kullansanız hemen hemen aynı ölçüde olur. Bir ipten de dediğim gibi şöyle çok küçük bir ip kaldı. Bir ipten bir yelek ördük 0-6 aylık. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra zil simgesini tüm olarak aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız. Bir dahaki projelerde, bir dahaki videolarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.